Bir varmış, bir yokmuş. Çok zamanda değil, şunun şurasında sadece birkaç asır önce köylerden birinde yaşlı bir adamla karısı yaşarmış. Köylülerin tabiriyle sehil bir yerdeymiş bu köy. Yani kış aylarında muhafazalı olurmuş, korunurmuş evler soğuk rüzgarlara karşı. Kışı iyiymiş iyi olmasına ama yazın durulmazmış buralarda. Boğucu bir hava, aşırı rutubet. Nefes al ki alasın. Bu da bir yana, etrafta her şey sararıp solar, hayvanlara yiyecek nesne kalmazmış. İşte bu yüzden asırlardır bu çevre köylüleri, kışın köye, yazınsa vururlarmış yolunu yaylalara. Bu köyde bir zamanlar Yürek Hasan diye bilinir, bir delikanlı yaşarmış. Nereden kalmış bu isim ona? Köyde mi ortaya çıkmış, yoksa askerden mi getirmiş? Kimse sormaz olmuş yıllar geçince. Yürek Hasan, doğma büyüme bu köyde, genç karısı da öyle. Yazın yaylaya, kışın köye, böyle bir hayat içerisinde yaşamışlar, köyün sağlam bir insan damarı olmuşlar. Yaş 20-30, 40-50, 60-70 derken gelmiş 80'e. Hep aynı hayat, hep aynı göç. Fakat ne bıkkınlık doğmuş içlerinde, ne bir değişiklik olmuş dünyaya bakışlarında. Ancak hep kemal bulmuşlar, yücelmişler. Yürek Hasan, Yürek Hasan olarak kalmış. Karısı ise daima gencecik bir gelinden söz eder gibi Yürek Hasan'ın Ayşe'si. Bugünlerde 80. senenin baharındalar. Köye öyle bir gelmeye başlamış ki yaylanın kokusu, bu yıl yaylaya ilk kez gidecek olan yeni doğmuş bebeler bile başlarını o yönden başkasına çevirmiyor. Koyunlarda, köpeklerde, keçilerde, develerde anlaşılır bir huzursuzluk var. Gelin süt dolu bakracı düşürüyor elinden. Çocuğun ayağı takılıyor. Baba bağırıyor, anne üzülüyor. Bir sabah ilk kafile toparlanıp yola çıktı. Başlarında köyün insan mı insan, Müslüman mı Müslüman ağası. Yürek Hasan'la karısı Ayşe nine bir sonraki kafileye kaldılar. Ayşe ninenin nefesi daralmıştı yine. Ha bu kafileyle, ha o kafileyle derken bütün köy boşaldı ama Yürek dedeyle karısı Ayşe nine köyde kaldı. İlkin biri hastalandı, sonra öteki. Kader kısmet işte. Derken bir gün ikisi de iyice şifa buldular. Ayağa kalktılar. "Hatun ne dersin, yarın çıkalım mı yola?" diye sordu Yürek Hasan. "Beyciğim," dedi Ayşe nine, "sen nasıl emreder, nasıl münasip görürsen benim için güzel olan o." "Sultanım, o ne biçim lakırdı, sen ne arzu edersen benim arzum da o." "Allah ömrünü hayırlı etsin beyim efendim, bende arzu ne gezer, ben sana uydum, senin ağzına bakarım." İşte ne zaman birlikte bir iş tutacak olsalar, tam evli oldukları şu 65 yıldır hep öyle konuşur. Çoğu zaman da böyle, birbirlerinin gönüllerini hoş tutmak için gayret etmekten yapacakları işi unuturlarmış. Nitekim bugün de sözün yaylaya yola çıkmaktan açıldığını unutmuşlar. Birbirlerine tatlı nükteler yapıp sevimli nazlar yapmışlar. Ertesi gün, "Sevgili hatunum, ne dersin? Havalar bir acayip ısındı. Rutubet bizi kahredecek. Yola çıksak mı?" "Beyciğim," dedi yine Ayşe nine, "sen nasıl emredersen benim için münasip olan o." Dedi Yürek Hasan. "Yarın sabah namazıyla birlikte yola çıkılacak. Bugün hazırlığımız biiznillah bitmiş olacak." "Ah ne iyi olacak," dedi Ayşe kadın. Böylece bir odadan ibaret olan evlerinde bir gece daha uyudular. Güzelce uyudular, güzelce sabahladılar. Yürek Hasan uyanır uyanmaz, "Hatun," dedi sessizce. Hemen duydu ve doğruldu nine, "La ilahe illallah" diyerek. Ve hemen besmele ile kuyudan su çekti, ibriği hazırladı. Leğeni getirdi. Hasan dede kollarını çemredi, geldi. Nine yavaş yavaş, kutsal bir iş yapar gibi ibrikle döktü suyu Hasan dedenin avuçlarına.
Sıra ayaklarını yıkamaya gelince Hasan dede ibriği aldı, ayaklarını kendi yıkadı. Doğrulduğunda nine elinde havluyla belirmişti bile yanında. Yürek Hasan 2 elini birden ileri uzattı. Nine havluyu açıp bunların üzerine bıraktı. Yürek Hasan havluyu alırken dua ediyordu karısına. Hatun, Allah senden razı olsun. Tuttuğunu altın etsin, hayretsin. Sana öte dünyada güzel amellerini yoldaş etsin. Can yoldaşım, gül yanaklım, eksik olma, Allah senden de razı olsun. Sana layık olamıyorum, yaşlandım, çöktüm, kusura kalma. Estağfirullah, estağfirullah, o ne biçim lakırdı. Bir daha işitmeyem ha. 2 seccade serdiler. Biri önde, biri bir arşın geride. Sünnetleri kıldılar 2 rekat. Başlarını indirip bir müddet sessiz sessiz durdular. Sonra Hasan dede kalktı, kamet getirdi. Kalın, erkek, mübarek bir sesle. O imam oldu, Ayşe nine cemaat. Bir namaz kıldılar ki bedenleri de, ruhları da biz diyelim arş-ı alada, siz deyin cennet bahçelerinin güllüklerinde. Onların yüreklerindeki ritimlerle bir görebilen olsa der ki, dünya bunlardan sorulur, kainat bunlara verilmiş, ol deseler olur, yıkıl deseler yıkılır. Namaz bitince başlarını indirip sessiz sessiz durdular. Güneş doğana dek kımıldamadılar. Ve Ayşe nine çorbayı ocağa koydu. Biraz sonra başladı besmele ile karıştırmaya. Çorba fışır fışır kaynaya dursun, yürek Hasan. Allah'a yalvardı, durdu. Hakimi mutlak sensin, mal senin, mülk senin, mana senin. Ben günahkarı bağışla, anamı, babamı bağışla, Ayşe kadınımı bağışla. Hakimi mutlak sensin, mal senin, mülk senin, mana senin. Birlikte oturup bir kaptan çorba içtiler. Tabağın dibini ekmekle bir güzel sünnetlediler. Sofra bezine dökülmüş ekmek kırıntılarını bir bir bulup besmeleyle ağızlarına koydular. Derken eşyalarını toplamak 1 saatlerini bile almadı. 1 kat ince yatak, küçük bir kıl çadır, 1-2 erzak torbası, biraz un, biraz bulgur, tarhana, mercimek, 1 avuç nohut, 1 avuç da pirinç, 1 ibrik, 1 küçücük leğen, birkaç sahan, 1 tek kazan, birkaç tas, 1 bakraç. Hepsi bunlar ama baksanıza bir hayli yük. Kim taşıyacak şimdi bunları? Hem de dağları aşa aşa. Ha, bakın nasıl da unutmuşuz. Bir de küçücük develeri varmış demeyi. Zaten bu masal da bu deveciğin akıbetinden doğmuşmuş. Bakın neler olmuş, nasıl olmuş. Yürek dedeyle Ayşe ninenin bir eşekcikleri varmış. Çok uzun yıllar hizmet etmişler birbirlerine. Derken bir gün ahıra girmişler ki eşekciğin nalları havada. Hani ayıp olmasa nalları dikmiş diyeceğiz. Yürek dedeyle karısı üzülmüş yakınmış ama takdiri ilahi deyip teselli bulmuşlar. Elbet demişler gerekse bize bir yük taşıyan Allah bir tane daha kısmet eder. Başlamışlar bir eşekcik daha aramaya. Yürek dede at pazarına inmiş ki kendilerine göre bir eşekcik alsın. Fakat bir türlü münasibini bulamamış. Orada bir de bakmış ki kimsenin dönüp bakmadığı bir küçük deve boynunu bükmüş alıcısını bekler. Bu deveciyi satmak isteyen sahibi her gün at pazarına getirir, satamaz geri götürürmüş. Satamadıkça da elbet bunda da bir hayır vardır. Elbet kısmetlisi çıkacak der. Hiç üzülmez. Yemini güzel güzel koyarmış önüne. Ah, peki bu masalda hiç kötü kalpli biri bulunmayacak mı? Bu gidişle bulunmayacak gibi görünüyor. Herkes iyi, herkes haline razı. Ölüm bile olsa teslimiyetle, razılılıkla karşılanacak. Ama dur bakalım, elbet bir mücadele de olacak. Her neyse efendim, yürekte de deveciyi görür görmez ısınmış. Hatta yüreği cız etmiş.
Ona neden yürek Hasan demişler ki zaten. Alabildiğine merhametli, alabildiğine sevecen. Her neyse efendim, her neyse, iyice yaklaşıp gözü devecikte sormuş. Kaça bu sevimli cana yakın devecik? Bir sevgiye, bir güzel söze verdim gitti demiş sahibi. O da ne demek, demeye kalmamış. Adam, deveciğin yularını yürekdedenin eline sıkıştırdığı gibi oradan uzaklaşmaya başlamış. Aman mirim diye yürekdede hemen arkasından seslenmiş. Koşup kolundan yakalamış. Aman mirim demiş. Ne yapıyorsun? Ben kaça diye sordum. Bir hata mı ettim? Ne ettim ki elime yularını tutuşturup kaçıyorsun? Dede demiş adam. Söyledim ya fiyatı bir sevgi, bir güzel söz. Demiş yürek Hasan. İnşallah onu incitmeyiz. Hoş tutarız. Ancak hele söyle bakalım kaç lira borcum? Hem sonra bakalım alabilecek miyim? O kadar para çıkacak mı üzerimde? Çıkar çıkar. Çıktı bile demiş adam. Hele söyle kaça? Baba demiş adam yine. Bir sevgiyle bir çift güzel söze. Oğul demiş dede. Görüyorsun yaşım ileri. Dizlerimde derman az. Eyleme beni. Eylediğim yok. Madem ille de bir şey ödemek istersin, o halde adam bir rakam söylemek için uğraşıp duruyormuş ama yine de söyleyemiyormuş. Yürekte de merakla bekliyormuş. Nihayet, en iyisi demiş adam. Sen bunu benim hediyem olarak al götür. İnşallah hayrını görürsün. Olmaz demiş yürekte de. Param var. Kaç liram var? İşte demiş ve küçük bir bakır lira göstermiş. O demiş adam. Bu çok. Buna bunun gibi 2 deve verirler. Benimle eğleniyorsun demiş yürekte de. Sen de bilirsin ki buna ancak bir küçük eşekcik verirler. Hatta vermezler bile. Ya demiş adam. Demek memlekette pahalılık almış yürümüş de benim haberim yok. Her neyse ver o bakır lirayı al deveciyi demiş adam. Başlamışlar el sıkışmaya. Birbirlerinin elini tutup ha babam sallıyorlarmış. Biri aldım diyormuş, biri de verdim. Duyan duymayan kalmasın. Herkes şahit olsun. Ben bir bakır liraya verdim deveyi. Ben de bir bakır liraya aldım deveciyi. Böylece yürekte de yularından tutup sürmüş deveciyi evine, adam da yürümüş başka bir yöne, bakır lirayı elinde evire çevire. Yürekte de eşyaları deveciye yüklerken, işte az önceki gibi bir kere daha düşünmüş onu nasıl aldığını pazardan. Deveciğin hem yaşı küçük hem de boyu posu. Ama kolları, butları, boynu, göğüs etleri dolgun dolgunmuş. Hani ona şöyle bir baksa, karnı iyice acıkmış bir adam, ağzının suyu akar. Yürekte de demiş ki karısına, "Can kuşum, şu devecik olmasa bu yıl yaylaya da çıkamazdık hani." "Doğru ya, doğru elbet. Onun hakkını nasıl ödeyeceğiz?" Böylece kapılarını çekip, evlerini Allah'a emanet edip vurmuşlar yollarını dağlara tepelere. Git git derken akşama doğru varmışlar yaylanın ilk durağına. Ertesi gün 2. durağa, 3. günde yaylaya varacaklar. Eğer bir aksilik olmaz, bir engel çıkmazsa. Yürekdede ile karısı deveciğin yükünü çözdüler. Kıl çadırı hemencecik kurdular. 7 yere 7 kazık çaktılar. Çadırın iplerini bağladılar, püfür püfür esen bir yel. Aşağılarda, oradan ta uzaklarda, bir şehrin ipil ipil yanmaya başlayan ışıkları gözüküyor. Dağ böceklerinin türlü çeşitli kokuları öyle bir karışıyor ki birbirine, içine çekenin aklı sarhoş olup dimağı duruyor. "Hey ilahi," dedi yürekte de, "dağların başka, sehillerin başka. Güneşi alıp götürüyorsun, karanlığı çekip getiriyorsun. Göğü yıldızlarınla donatıyorsun. Dünya şu dağların yükünü kaldırıp götürüyor da, bir kul bir günah işleyen olsa, arş-ı azam titriyor. Senin gazabın geçinceye kadar melekler korkudan ölüyor. Ey yüce Rabbim, yarattığın 1001 böcek hakkı için, yarattığın 1001 koku hakkı için sen beni bağışla,
Beni benim amellerimle tartma, 1000 yıl ömür versen, 1000 yıl senden gayrısını düşünmeden ibadet etsem, verdiğin bir tek göz nurunun, bakıp alemi görebilmenin şükrünü eda etmiş olamam. Sen beni bağışlamazsan ben ne yaparım? Sen hiç kimseye muhtaç değilsin. Ama biz hepimiz sana muhtacız. Sen olmasaydın ne yapardık? Ayşe nine, Yürek Dede'nin hemen arkasında, onun usul usul söylediklerini dinleye dinleye kendinden geçmeye başladı. Zaman zaman titriyor, sarsılıyor ve sıcak gözyaşları döküyordu. Derken ikisini de uykunun engin yastıkları çağırdı. Salıncağını alıp salladı. İkisi de meleklerin kanatları altında, ötelere uzanan rüyaların tatlı salıncağında, ocaktaki alevi besleyip yaşatan taze hava gibi bir uyku uyudular. Dağ havası serin ve zinde. Çok da yorulmuşlar tabii. Deve çadırın hemen önünde, karnı bol ve taze otlarla dolu. Yere ıhmış, başını aşağıda ipil ipil ışıkları yanıp sönen şehre çevirmiş. Oradan bir haber, bir haberci, bir konuk bekler gibi gözlerini kırpmadan duruyor. Fakat bu gözler sanki bir düş görüyor. Buğulanıp buğulanıp ışıldıyor. Sabahleyin gün doğmadan kalktılar. Yine aynı zindelik, aynı çabuklukla göz kapakları açıldı. Bedende akıl yerini alır almaz ağızdan dökülen, akla ilk gelen kelime "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu." Yine su, yine ibrik, yine abdest, yine namaz. Bir kez kıbleye yönelen derin dikkat, değişik mekanın verdiği enerjilerle dolu. Şimdi kavrayış başka, bakış zinde, namaz daha geniş. Yürekte de öyle bir Allahu Ekber diyor ki Ayşe nine bir darbe yemiş gibi sallanıyor. Deve inim inim inliyor. Bütün böcekler birden susuyor. Şehrin ışıkları tümden kararıyor ve fakat onun üzerine doğru başka bir ışık ağmaya başlıyor. Selam. Yayılıyor. Sağa, kainatın öte ucuna kadar ve sola, kainatın öte ucuna kadar. Selam. Nasıl uyanırmış o zaman dağ başlarında insanlar, daha güneş doğmadan. Bir saat yok. Bir çalan saat yok. Bir uyandıran, bir nöbetçi yok. Güneş, bir doğar yatsıdan 5 saat sonra, bir doğar 10 saat sonra. Mevsimden mevsime değişir güneşin doğuşu. Hani değişmese, dersin ki, alıştı mı vücut belli bir saatte uyanmaya hep uyanır. Ama güneş, bir mevsim doğar saat 4'te. Bir mevsim ancak zor zoruna 8.30'da. Her sabah güneşin doğmasına 1 saat kadar kala yürekte de açarmış gözlerini. Ayşe nine rahatlıkla uyur, uyanmazmış ondan önce. İlla ki kendisini yürekte de uyandıracak da sevaba nail olacak. Eğer yürekte de vakit bir hayli geçtiği halde, neredeyse güneşin doğmasına bir çeyrek kala hala uyanmamışsa, şak diye açarmış Ayşe nine bu kez gözlerini ve hemen "Aman bey, geciktik, güneş neredeyse doğacak" der. Alelacele kalkar yine yetişirlermiş namaza. Derken namaz ikmal olmuş. Yüreğe bir cila daha atmış. Göz biraz daha büyümüş, bakışı ıslanmış. Şimdi kainat biraz daha dolu, hayat biraz daha büyük. Öte alem bir ganimet gibi el altında. Uzan, ne bulursan güldür güldür doldur heybene. Böylece Allah'ın dilemesiyle, kulun istemesiyle yürümüş ibadet, taat, yalvarış, gözyaşı, büyüklük, hikmet ve ortaya çıkmaya başlamış ipiri, gözyaşlarıyla sulanmış gibi kenarları, ateşte tavlanmış bir demir tepsi gibi güneş. Toprak ağzını açmış, kuşlar ok gibi havaya fırlamış, deve doğrulmuş, çimenlikleri dolanmaya başlamış. Durup durup şehirden yana bakarmış devecik. Öte yanda, çadırın yanında,
Çorba kaşık kaşık, Bismillah, Bismillah diye diye içilmiş. Sanki çorbanın canı var, sanki döksen incinir, sahanda bıraksan gücenir. Karıcık demiş yürekte de, erkenden yüklenip dağa vursak mı yolu, yoksa ne dersin, burada 1-2 gün eğlensek kalsak mı? Nasıl dilersen. Senin fikrin ne? Yolcu yolunda dememişler mi? Öyle mi demişler? Öyle demişlermiş galiba. Demişler miymiş? Demişlermiş. Dedi yürekte de. O halde bir gün daha kalalım burada. Bu gece de seyredelim şu şehrin ışıklarını. Beni bir cezbetti, bir tefekkür ettirdi ki bana sorma gitsin. Bir şehrin gece ipil ipil yanan ışıkları ne tefekkür ettirir ihtiyar bir adama. Ne anlatmış yürekte de, hangi tefekkürden söz etmiş, bizce bir sır. Bakalım sonu nasıl gelmiş konuşup kelime üleşmenin. Şöyle yürüyüp bir su başımı arayalım canım, yoksa suyumuz yeter deyip kalalım mı burada? Nasıl emredersen. İstersen ben gidip bir bakayım. Sen yorulma yol yoldaşım, dünya arkadaşım. O nasıl bir söz hanım? Allah öte dünyada ikimizi de bir arada dilesin isterim. Ah pirim orada beni ne edeceksin? Yaşım başım bir hayli. Bilirsin Efendimiz, cennete yaşlı kadınlar girmeyecek, demiş. Kime demiş? Yaşlı bir kadına demiş. Kadın ne yapmış? Üzülmüş. Sonra ne demiş Efendimiz? Bakmış ki üzülüyor, ilave etmiş. Çünkü oraya herkes erkek veya kadın, gencecik olarak girecek. O halde inşallah sen de ben de dahil olunca, gencecik de olursak, ha? Öyle de yine de huriler varken, yoksa sen hurileri mi kıskanıyorsun şimdiden? Ah efendim, nasıl desem, hani kıskanmıyorum desem, kuyruklu bir yalan olur. Yürekte de kıkır kıkır güldü. Sana bir şey diyeyim mi dedi. Emret dedi Ayşe nine. Emret yapayım. Ben de sana diyecektim ki kadıncığım, epeydir benden hiçbir şey istemezsin. İste ki yapayım. Sen emret, bir kere de ben yapayım. Aman efendim, dedi Ayşe nine. O nasıl bir söz? Asıl ben senin ayağının türabı olayım. Emret, kendimi yoluna kurban vereyim. Aman gözümün nuru sultanım, bu nasıl bir kelam? Beni mahcup eder, helak edersin. Ben senin bir emrini işitmek isterim. Söz yine naza, kibar sözlere takılıp kalmış ama sonuçta yürekte de anlamış ki karısı çok zamandan beri kendini efendisinin hizmetine tam tamına adamıştır ve bir dileği varsa onu da ancak Allah'tan dilemektedir. O isteğini Allah, yürekdedenin yüreğine ilham ederse olur, etmezse de olmazmış. Ona da razı, buna da razı Ayşe nine. Bu da ince bir iş dedi yürekdede içinden. Bu da ince bir iş. Yahu bizim hatun bir ulu hatun oluyor gitgide. Hem de gözümüzün önünde ama biz farkında değiliz. Allahu alem. El ele tutuşup bir yandan otları, ağaçları dolaştılar. Her birinden bir hatır sordular. Toprağa basmaya korka korka, otları ezmekten çekinerek epey gezip gördükten, yakın bir pınar bulup sularını tazeledikten sonra, epeyce ince fikirlere dalıp çıktıktan sonra dönüp dolaşıp kıl çadırlarının yanına geldiler. Vakit öğle oldu. Güneş tepelendi, dikildi. Gölgeler her şeyin 2 katı uzandı. Derken güneş akşama doğru azıcık sarkmaya başladı. İşte o anda yürekte de karısı Ayşe nine ve devecik üçü birden gördüler ki ta uzaklardan gelenler var. Bir grup atlı. Gözün aydın dedi yürekte de karısına. Gözümüz aydın dedi Ayşe nine. Şükürler olsun misafir gönderene. Selamün aleyküm dedi atlıların en önündeki, kendilerini karşılamak üzere kalkıp acele acele yürüyen yürek dedeye. Ve aleykümesselam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Diğeri de bir yandan atlarından inmişler, bir yandan da bir selam vermişler ihtiyara. Selamün aleyküm ve aleykümesselam.
Ağalar, beyler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle buyurun hele, şöyle buyurun. Hepsini iri bir ağacın tatlı, ılgın gölgesi altına götürmüş ihtiyar. Çadır da hemen yanı başlarında. Oturmuşlar. Hal hatır sormuşlar. "Nereden gelir, nereye gidersiniz böyle?" demiş Yürek Dede. Sorar gibi değil de öyle konuşur gibi. Bir tür ağız alışkanlığıyla. "Ticarete çıktık, dolanıyoruz şöyle," demiş başlarındaki. Yürek Dede bakmış, hep bu başlarındaki zat konuşur. Ötekiler edepli edepli oturur. "Bu yiğitlerin başı, başkanı sen misin oğul?" gülmüş adam. "Bunların her biri değerli arkadaşlarımdır. Başkan bilirlerse beni başkanları sayılırım ama derlerse ki köleleriyim. O zaman da köleleri olurum onların." Tümü birden dürtülmüş gibi yerlerinden irkilip fırlamışlar, ellerini yüreklerine çalıp "Estağfirullah, estağfirullah" diye mırıldanmışlar. "Oğul, bir sırlı söz söyletti sana Yaradan. Bir şey anladım ama istersen sen de bir anlat." "Ne anladınsa ilkin sen de bakalım. Ama ilkin ismini lütfet, kim derler sana?" "Benim adım Hasan." "Yalnızca Hasan mı?" "Hasan da derler, Yürek Hasan da derler, Yürek Dede de." "Yürek Dede ha? Öyle devletlum." "Devletliğimi de nereden çıkardın?" "Bilmem ki, öyle dilime dolandı geldi. Nereden bilirim? Ama şöyle bir bakıyorum da, sen de, arkadaşların da devletli olmaya değer insanlarsınız. Diliniz kibar, edebiniz, huyunuz, suyunuz asil, tedbiriniz ince." "Hangi tedbir Yürek Dede?" "Tümünüz de çadıra sırtınızı dönüp oturdunuz. Yani şöyle düşündünüz ki, bir namahrem varsa gözümüz istemeden de olsa ilişir, günah olur. Bundan daha ince tedbir olur mu?" "Yaşın kaç Yürek Dede?" 80-90 oldu herhalde." "Yaşın 80-90 olmuş ama gözlerin, aklın, görüşün hala zipsinde." Evvelallah öyledir." Yürek Dede böyle dedikten sonra onlara içecek soğuk bir şeyler getirmek üzere doğrulurken dönüp şöyle dedi. "Rahat oturun, rahat edin. Farz edin ki her yan sizin mülkünüzdür. Sonra ananız olsun, yaşlı bir hatunum vardır. Sizi evladı gibi bilir. Onun için namahremlik kalmamıştır. Rahat edin, serbestçe oturun." Onlar da serbestçe oturmuşlar. "Size bir soğuk ayran getireyim. Sonra da kalın, misafirimiz olun. Yemeği bizimle yiyin. Biz de size dua eder, teşekkür ederiz." "Âlâ olur," demiş başlarındaki. "Zaten bir hayli acıktık. Dağ havası açlığımızı büsbütün kırbaçladı. Kaynak suları bizi her aşa aç eyledi." Yürek Dede destur dileyip yanlarından ayrıldı. Çadıra girdi. "Hanım," dedi, "gelenler aç mı aç? Zavallılar hem susamışlar hem acıkmışlar. İlkin susuzluklarını bir giderelim. Kırbaylan soğuk su getirdiğimiz, amma da isabet olmuş. Hemen götüreyim." Yürek Dede bir koşu tası da alıp kırbayla götürmüş suyu. Doldurup verince koca tası, baştaki bey neredeyse yarısını bir dikmeye, diğer yarısının yarısını da bir dikmeye, geri kalanını da bir dikmeye derken suyu 3 dikmeye bitirmiş. "Vah," demiş Yürek Dede, "amma da yanmış içiniz. Amma beylerim bu kadar çok içip karnınızı doyurmayın." Diğerlerine de tas tas soğuk sudan uzatmış. İri iri yudumlarla, geniş geniş nefeslerle içilmiş. Bismillah ile, elhamdülillah ile. Yürek Dede destur deyip yine ayrıldı onların yanından. Çadıra girdi. "Can yoldaşım," dedi. "Bunlar çok kıymetli misafirlere benziyorlar. Allah acıdı bize de, ağırlayalım diye bunları gönderdi. Hani bunlar da gelmeseydi, şu yola çıktığımız 2 günden beri neredeyse, hani acep Allah bizi iyice defterden sildi ve unuttu mu haşa diye içimden geçirmeye başlayacaktım. Ne kadar günahkar olmalıyız ki Allah'ı hatırlamak için ya bir izzet ikram olacak, ya bir musibet, ya da bir misafir konuk gelecek.
Vah bizim başımıza. Efendi dur hele, bunları demeye mi geldindi? Ne demeye geldimdi? Allah bize acıdı da misafirler yolladı diyordun. Doğrusu ben de aklımdan bunları kuruyordum. Allah'a şükürler olsun misafirler geldi bize. Evet evet dedi Yürek Dede. Şimdi ne yapacaksın? Ne hazırlayacaksın gelenlere? Elimizde ne varsa koyacağız ortaya. Say hele. Bir kazan bulgur pilavı pişirip ne kadar yağımız varsa kızdırıp dökeceğim üzerine. Sonra da iri taslarla soğuk ayran, genişçe sahanımızda tepeleme yoğurt, taş gibi dün çaldımdı. Öyle bir tutmuş ki sorma. Biraz da ekmeğimiz var. Vakit olsa da o kadar daha yapsam. İyi, dedi Yürek Dede. Çok iyi. Vaktin olacak. Ama bir yandan gizli gizli bir şey düşünüyor gibi. İyi olmaya iyi de. Beyim efendim söyle hele. Şöyle. Misafirin böylesi bulunmaz ki bulunmaz. Doğru diyorsun, doğru. Her biri başlı başına bir devletluya benzer. Bunlar andolsun ki kıymetli misafir. Sanırım her biri başka ülkenin padişahı. Allah bize acıdı da yolladı bunları. Ben de öyle düşünüyorum ne hikmetse. Böyle olunca böyle mi ağırlamak gerek onları? Ya nasıl ağırlamak gerek? Söyle ne yapabilirim beyim efendim? Başka yenecek ne var? Diyorum ki hanım, Allah bize acıdı da yolladı bunları. Yüzümüze baktı hamdolsun. Dilim varmıyor ama gel şu bizim deveciyi kesip bunlara ikram edelim. Ne dersin yastık yoldaşım, başımın sultanı? Vah dedi Ayşe. Nine vah benim karabaşım, kara yazgım. Amanın aman, ben yanmışım, helak olmuşum da haberim yok. Allah sana uzun ömürler versin, benden alsın sana versin. Vah bana ki ben niye daha önce bunu düşünmedim. Dünya malı, dünya hırsı benim gözümü kör etmiş de haberim yok. Vallahi kesip yedirelim biçarelere, iyi olur, âlâ olur. Azıcık korkmuştum istemez misin acaba diye. Ah beyim, hiç öyle şey olur mu? Ancak küçücük bir endişem olur, o da kendimden yana değil. Nedir o? Devecik olmayınca şöyle bir düşündüm de aşılacak dağları, yüksek dağları. Ben eşyanın ne kadar çoğunu sırtıma vursam, ah ne diyeyim kocadım, ihtiyarladım, elden ayaktan kaldım. Korkarım yükün çoğu sana kalır, sana eziyet olur. Zaten hiçbirini bana bırakmazsın, onca yükle ne yaparsın? Sen hiç meraklanma dedi Yürek Hasan. Yüce Allah bir kolayını halk eder. Hele şimdi vakit daralmadan iyice yemeklerini hazır edip koyalım önlerine. Bunları böyle der demez Yürek Dede gitmiş deveciğin yanına. Ona şöyle bir bakmış. Sevgiyle, merhametle. Gel devecik demiş, başından tutmuş. Yüzünü okşaya okşaya şöyle uygun bir yere götürmüş onu. Ağacın dibindekilerden biri konuşacak gibi olunca herkes baştaki beye bakmış acaba ne yapacak diye. Adam eliyle karışmayın der gibi bir işaretle yetinmiş. Devecik uysal uysal yanında yürüyormuş Yürek Dede'nin. Yürek Dede, devecik diyordu. Pek de ısınmıştık sana. Ama senin de bizim de başımıza devlet kuşu kondu. Allah bize güzel misafirler yolladı. Onları ağırlamak boynumuza borç oldu. Devecik boynunu eğdi, büktü, omzuyla. Anlaştık der gibi sahibinin omzuna vurdu. Yürek Dede deveciğin başını çevirdi güney iline Kabe'ye. Bıçağı besmeleyle çekip deveciğin boynundaki tüyleri üfürerek iki yana açtı. Bıçağı şah damara çaldı merhametle. Bismillah Allahu Ekber. Karıcığı da oracıkta beklemiş, devecik bıçağı görmesin diye gözlerini kapamış elleriyle. Devecik Allah'ın ayetine uygun biçimde düşmüş yanı üstüne. Biz tekrar dönelim misafirlere. Kim miymiş bunlar? Tam da 7 kişi. Meğer bunlar kıyafet değiştirip halk içine çıkan padişahla vezirleri değil miymiş? Bu padişah geceleyin ışıkları ipil ipil yanan şehirde eğleşirmiş. Oradaymış sarayı. Hele bir de civar köylere, kırlara, dağlara, yaylalara gidelim. Acaba orada neler olur, ne iyilikler, hangi kötülükler döner de haberimiz olmaz. Sonra da mesul olur, hesabını veremeyiz demişlermiş. İşte böylece Yürek Dede'nin çadırını görmüşlermiş. Bir padişah ki alem başına.
dost başına, hatta düşman başına. Yani düşman bile olsa, kafir bile olsa, onun tahtı saltanatında rahat eder, huzur bulur, derman kazanır. Bir padişah ki güzel, boylu poslu, aydınlık bakışlı. Biz diyelim Harun Reşit, siz deyin Fatih Sultan, onlar desin Sultan Süleyman, ben diyeyim Sultan Selim. Ne güzel isimler bunlar. Peki ya sahipleri? Hani o zamanlar oğullara, kızlara, kızanlara hep düşüne düşüne, ölçe tarta, incelikle verilirmiş isimler. Demezlermiş hiç çocuklarına gök, kaya, taş, çiçek miçek. Ya ille de büyük, güzel büyüklerin isimlerini arayıp bulup verirlermiş ki onlar da onlar gibi dine, peygambere sadık olsunlar, İslam'a hizmet etsinler. İşte padişahın vezirleri, her biri bir yol, bir değişik çeşni, aynı Gülistan'ın. Birinin adı Sarı Saltuklardan İbrahim oğlu Muhammed, başvezirmiş bu. Bir sonraki hocazadelerden Yunus oğlu Abdülkerim. Bir başka vezir Çömlekçizadeler derler. Ehli tarik bir aileden Yakup oğlu Abdülmecid. Bir başkası ise devşirmelerden olup soy sopça. Kur'an-ı Kerim'e hürmetiyle Allah onu yüceltmiş, adı ise İshak oğlu Feyzullah. Bir diğeri, yaşı daha 25 bile değil, Ömer oğlu Abdurrahman. Ondan sonraki ise genç mi genç, daha tüyleri yeni yeni bitmede, her gören hüzünlü çehresi karşısında ağlar gibi olmada, kölelikten gelme, aklı ve dirayetiyle ileride Köle Murat ismiyle ün salacak Mesut oğlu Murat. Bunlar çadırın yanında otururlarken, meğer Yürekdede ile Ayşe nine çadırda Uğur'un konuştuklarını sanırken deveciyi kesmek üzerine aşka gelip yüksek sesle konuşmakta olduklarını, ah vah edip yandıklarını unutmuşlar. Elbet biraz da ihtiyarlıkla. Padişah da vezirler de bir duymuşlarmış konuşulanları. Fakat padişah sonuna kadar durdurmuş vezirlerini. Yani padişah, durun etmeyin yazıktır, sonra sefil olursunuz, deveciyi kesmeyin dememiş. Demeyince de devecik kesilmiş, onlar da sabırla beklemişler, seyretmişler. Yürekdede ile Ayşe nine saatlerce uğraşmışlar. Etleri bir ayıklayıp en iyi parçaları ayırmışlar. Kesmişler. Kimini pirzolalık çıkarmışlar, kimini haşlamalık. Kavurmalar, ızgaralar derken padişahlara bakarak hazırlanmış bir sofra çıkmış ortaya. Bulgur pilavi et suyuna olunca, bir de karabiber ekilince üstüne püfür püfür tütmeye başlamış. Ayran yoğurt derken bir de dağdan bayırdan en şifalı otlar, her derde deva olarak katılmış aşın yoğurdun etin yanına. Padişah ve yanındakiler tıka basa oluncaya kadar yemişler. Padişah hep içinden, doymadan el çekmek gerek dermiş. Ama hadi bir lokma daha diye biraz da fazla yemiş alışkanlığı hilafına. Diğerleri de aynı durumda. Padişah başlamış duaya. Elhamdülillah, Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah, et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Et amenüllahi teala min teamil cenneh ve min şerabül kevser ve zevicna min hurilin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bi hürmetike sırrı suretil Fatiha. Duadan sonra ne olmuş dersiniz? Elbette hepinizin aklına gelmiş olmalı ki padişah, İşte ben falan filanım, şunlar da falan filandır dedi. Kendilerini açıkladı ve Yürekdede'yi iltifata ve ihsana boğdu. Hayır, hiç de böyle bir şey olmamış. Meğer padişah tebdili kıyafet edip çıktı mı, öldürsen, aslan kendini tanıtmaz, açığa vurmazmış. Böyle bir prensibi varmış. İşte bu kez de bu gönlü yüce, eli açık, kalbi zinde padişah böyle davranmış. Ancak ayrılıp giderlerken demiş ki ihtiyara, "Şu karşıda bir şehir var, hiç gittin mi oraya?" "Gitmedim, hiç kısmet olmadı. Ancak böyle yaylaya giderken hep burada konaklar, 1 veya 2 gece
İpil ipil yanan ışıklarını seyrederiz. Çok severiz orayı. Orası payitahttır, bilir misin? Bilmem mi hiç? Ama sen yine de anlat. Payitaht demek, bir ülkenin, bir imparatorluğun baş şehri demektir. Yani tahtın bulunduğu şehir demektir. Yani padişahımız Efendimizin orada oturduğunu beyan edersin, öyle mi oğulcuğum? Öyle yürekte de. Padişah orada oturur. Nasıl bilirsin onu? Onu çok yüce, çok adil, çok merhametli bilirim evladım. Gönlü bol, yüreği kavi, bileği güçlü olsun. O nice cihatlar etmiş, nice küffar tepelemiştir. Her namazımda onun hem dünyası için hem de ahireti için dua eder ve de Allah saklasın, Allah acısın ona. Onun için çok korkarım. Neden korkarsın yürekte de? Neden olmasın evladım? Biz bir kıl çadırla bir kırık tencerenin hesabını öte dünyada nasıl vereceğiz diye tasalanır dururuz. Eğer bir de ona sahip olduklarından ötürü bir iki sual edilse, ne der, ne söyler? Allah inşallah yardım eder de sualleri kolay kolay cevaplar. İşte bu da onun sıratı. Sırat köprüsü. Padişah zangır zangır titredi. Yürekte de bunu görünce, "Evladım, hava serinledi. Soğuk mu dokundu?" "Evet baba, evet öyle bir şey." "Her neyse, vakit iyice ilerledi. Bizim de epey yolumuz var. Bakarsın iyice karanlığa kalırız da yolumuza şerliler çıkar. Ben kendimi bildim bileli şerliler yoktur buralarda. Padişahımızdan Allah razı olsun. Onun devletinde eşkıya türerse demektir ki kıyamet kopacak. Öyle mi görüyorsun?" "Evet öyle görüyorum efendim. Sultanım, beyoğlum. Eğer bir ülkede herkes doyar da yine hırsız olursa, eğer bir ülkede adalet gani olur da eşkıya türerse, kıyamet alametidir ya." "Doğru söylersin. Allah padişahımızdan razı olsun. Pekala, evlatlarım, hadi yolunuzdan kalmayın. Dua edin. Geri arkanızı unutmayın. İnşallah yine gelin, yine misafirimiz olun. Hakkınızı da helal edin. Belki sizleri hoş tutamadık, bir kusur ettik. Yaşımız ileri. Bakarsın tekrar karşılaşmak da nasip olmaz. Hakkınızı helal edin. Esas siz hakkınızı helal edin yürekte de. Anamız da hakkını helal etsin. Kalın sağlıcakla. Hadi güle güle. Yolunuz açık olsun, temiz gökler gibi." "Ha," dedi padişah. "O şehirde bir büyük cami var. Yani Ulu Cami derler. O camiye padişah her cuma günü gelir, namaz kılar, hutbe okur, vaaz-ı nasihat eder. Halkı dinler. Bir ihtiyacı olanların elinden geldiğince ihtiyacını giderir. Sen de git bu cuma, olmaz mı? Padişaha yaklaş, sen de bir şey dile. O seni alır, sarayına götürür, izzet ikram eder, ihsanlarda bulunur." "Bilmem ki," dedi yürekte de. "Hele bir dene. Nesini deneyeyim oğul? Sen öyle dedinse öyledir. İtimat ettim söylediklerine. Ben başka bir şey demek istedim." "Ne demek istedin?" "Onca ihtiyaç sahibi dururken bizim padişahı meşgul etmemiz doğru mu?" Padişah neredeyse diz çöküp Yürek dedenin elini öpecek, kendini açığa vuracaktı. Fakat kendini tuttu. "Babacığım, rica ediyorum bir git. Hem gör bakalım, uzaktan sevip saydığım padişah buna değer mi? Bir not da sen ver." "Peki evladım, giderim. Belki iyi de olur. Hani belki bizim de bir ihtiyacımız vardır belki." Yürekte de böyle demiş, içinden de. Bizim can yoldaşına bir devecik alacak bir bakır lira verir belki, iyi de olur demiş. Misafirler atlarına binmişler. Karanlık iyice basmadan şehirde olmak için atlarını tepiklemişler. Padişah kendi kendine yüreğinden şöyle geçirmiş: "Yürekte de, hele bir gel bakalım, bizi yüreğinle perişan ettin. Bende karar bırakmadın. Seni gördüm de kendimden utandım. Senin tırnağın olamam. Ama bir gel bakalım.
Bir gel hele şehre. Bakalım sende bizim için daha ne dersler, ne hikmetler var. Yürek dede çadıra döndü. Onları uğurladıktan, arkalarından uzun uzun baktıktan sonra çadırın önünde oturdular. Bir kaba, artan etlerden birazını koydular. Biraz ekmekle, biraz yoğurtla yavaş yavaş yediler. Geri kalan etleri bir bir toplayıp bir torbaya doldurdular. Hiçbir parçayı ziyan etmemek üzere tedbirler aldılar. İyi ki hava buralarda serin. Yukarılarda daha da serin olacak. Bunları korumak kolaylaşacak. Daha pişmemiş bir dolu et de var. Bunları kavurma yapıp tencereye basmak gerek. Böylece bir gün daha kalacaklar şimdiki konaklama yerinde. Sonrası Allah kerim. Cici hanımım, başımın gözümün nuru, can yoldaşım, dünya ortağım, de bakalım ne dersin, söyle bakalım ne söylersin. Sen söyle de kibar kibar, ben dinleyeyim. Elhamdülillah, Allah bize misafirler gönderdi. Hamdolsun onları ağırladık. Önlerine de Allah'ın verdiği nimetleri koyduk. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Hanım, sen işin sonunu duymadın. O başlarındaki boylu poslu olan zat bana şöyle böyle dedi. Bugün günlerden pazartesi olduğuna göre ne dersin, birkaç gün daha buralarda kalıp cumaya oraya mı ineyim, yoksa yarın etimizi kaynatıp kavurmasını tencereye basıp ikindiden sonra veya öbürsü gün yola mı çıkalım? Sen nasıl münasip görürsün? Benim münasip görmem şu, bana şehre in, şöyle böyle yap dedi. Ben de hayır demedim. Olur dedim. Hele bir gideyim derim. İyi, hele bir git bakalım. Peki padişahı görünce yanına varayım mı? Sen nasıl münasip görürsün? Benim münasip görmem şöyle. Derim ki gitmişken, onu görmüşken, yanına varmışken, bir konuşsam böyle derim ama. Aman hanım, bu kadarını düşünmek bile bir azim iş. Çok güzel de bilmem ki. Şöyle derim herifim. Madem o kelli felli zatlar sana bu aklı vermiş, elbet onlar benden iyi bilir. Yalnız senden mi benden de iyi bilirler. Benden iyi bilirler iyi bilmesine. Senden iyi bilmelerine gelince sen onlardan iyi bilirsin. Hatun bu itimat nereden? Bir hatuna kocasından daha iyi düşünen erkek olmaz. En iyi kocası düşünür. Bire ne kadar kibarsın, ne cilvelisin sen, ne şakrak, ne hoşsun. Yürek dede böyle der demez dirseğiyle onun yanlarını tatlı tatlı dürttü. O da kikir kikir güldü. Sarmaş dolaş olup yaşlı yanaklarını birbirine bastılar. Ayşe nine utanarak gözlerini kapadı. Yürekte de onun böyle mahcup olduğu zamanlarda yaptığı gibi hadi de hele, daha de dedi. Aman efendim, ne diyeyim daha? De hele. İlahi. İkisi de ballı ballı güldüler. Gül yaprağına dokunur gibi birbirlerinin kırışık yüzlerine dokundular. Bak bakalım nice adammış oğul padişah. Söylendiği gibi adil, boylu postlu, düşünce sahibi biri mi? Elbet öyledir ya, sen yine bir bak. Pekala. Bir mesele daha. Misafirlerimizin söylediği gibi kendisinden bir şeyler de isteyeyim mi, yoksa istemeyeyim mi? İste ya. Padişahtan istenmez mi? Evet, madem padişah diyorsun, yoluna da çıkmış, önüne de durmuş, herhalde istemek gerek. İste bakalım sen de. İstemezsek ne olur ki? Ne olur ki mi? Ne olur istemezsek şeriattan taş mı düşer? Nine şöyle bir durdu. Yo dedi, düşmez. İstememek de olur. Ama madem yoluna çıktın isteyeceksin. Yani gitme mi diyorsun? Bilmem ki. Nasıl gitme derim, sen gitmek dilersen. Benim bir şey niyet ettiğim yok. Gitmek istiyorum ama orada nasıl davranacağımı bilemiyorum. Ne edeceğim, nasıl edeceğim? En iyisi bak, ümmeti Muhammed nasıl ederse sen de öyle yap. Yani, evet, anladım. Hay Allah senden razı olsun. Yanaklarında güller açsın. Gönlün şen.
öte dünyan cennetler olsun. Kalbimdeki muammayı çözdün. Beni rahata kavuşturdun. Öyle ya, ne diye burada oturmuş, ne yapsam, nasıl etsem diye kurup duruyorum. Şimdiden neye karar versem eksik, ne düşünsem yanlış. İş orada belli olur. Sonra da kendi kendine mırıldandı. Ümmeti Muhammed ne de ittifak ediyorsa ben de öyle yaparım. Öyleymiş dedi karısı. Ne öyleymiş? Ne dedim ki? Sesli sesli düşünüyordun da. Ha, evet. Hadi uyu artık. Bak başın ağırlaşmış, saçların sızlanıp duruyor. Ne zaman yastığa koyacaksın bizi diye. İşte söz sözü açıp çene çeneye yapışınca Ayşe nine beyciği uyusun da artık dinlensin diye ona hep böyle derdi. Bak başın ağırlaşmış, saçların sızlanıyor. Ne zaman bizi yastığa koyacaksın diye. Böyle der demez o. Yürekte de yastığa koyardı başını. Bu kez de birlikte yastığa koydular başlarını. Ve başladılar ballar balı bir uykuyu uyumaya. Cuma. Sabah namazını kılar kılmaz, ağzına lokma koymadan yola çıkmaya hazırlandı yürekte de. Şehir elini şöyle uzatsan, tutacakmış gibi bir uzaklıkta görünüyormuş ama sabahın bu erken saatinde yola çıkışıyla Cuma'ya zor yetişecekmiş yürekte de. Vedalaşmışlar. Hakkını helal et. Gidip gelmemek var. Gelip görmemek. Arkamdan dualar et. Allah yol açıklığı versin. Seni kurttan kuştan emin kılsın. Dereler, tepeler, dağlar aşılınca yürekte de varmış şehre. Bulmuş Ulu Cami'yi. Orada bakmış ki kalabalık çok mu çok. Hayatında ilk kez görüyormuş böyle bir kalabalık. Ve bakmış birden insanların tümü bir tarafa doğru teveccüh eder, kaynaşır. Başını çevirmiş ki hemen biraz ileride padişah hazretleri. Kimi bir iki laf etmek ister onunla, kimi bir dilekçe uzatır. İhtiyar baka kalmış şöyle. O hiç kımıldamayınca padişah da ona yaklaşır gibi olmasına rağmen insanlar sarmış etrafını ve oradan uzaklaşır gibi olmuş. Kalabalık artıp birbirini ezercesine teveccüh ettikçe inzibatlar kimseyi incitmeden usul usul açarlarmış padişahın önünü. İhtiyar öyle beklemiş. Bu kalabalıktan bize sıra gelmez demiş. Bakmış uzun uzun ille de padişahın yüzünü gözünü görüp hafızasına almak istemiş. Dönüp anlatacak ya Ayşe nineye. O böyle bakmıyor. Bir yandan da ne kadar da çok ihtiyaç sahipleri. Bunların herhalde tümü fakir mi fakir, dertli mi dertli. Hamdolsun her şeyimiz var. Allah'a şükür bize her bir şeyi bol bol vermiş, yoksa herhalde ben de böyle gelir. Bu kapılarda himmet dilenirdim. Derken padişahın gözleri ta uzaktan kendisine takılmasın mı? Öyle bir utanmış ki hemen başını öne indirmiş. Demiş, göz göze geldik bir kez. Bu da yeter bize Allah'a şükür. Bize böyle güzel, böyle adil bir padişah vermiş, gayri gam yemem, iyi ki geldim de gördüm. Şimdi bir daha göz göze gelmeden şuradan yavaş yavaş çekileyim, kaybolayım. Alacağımızı aldık. Bu kadarı bize yeter. O başını böyle eğmiş dururken seslerden, itişmelerden anlamış ki bir şeyler oluyor. Kaynaşmanın şekli, şemali değişmiş. İçinden, acep ne oluyor demeye kalmamış, başını kaldırmış ki, koca padişah hemen önünde değil mi? Aman Allah'ım deyivermiş kendisini tutamayarak. Padişah, senin ne dileğin var diye birden sormuş ciddi kalın bir sesle. Sağlığını dilerim, hiçbir maruzatım yoktur. Hele söyle bakalım, söyle ihtiyar, ne derdin, ne ihtiyacın var? Hiçbir derdim, hiçbir ihtiyacım yok benim. Geldin ki bir şey istemeye. Geldim ki hiçbir şey istememeye. Bu nasıl bir kelam? Bakıyorum, ihtiyaç sahipleri, gerçek ihtiyaç sahipleri burada. Benim bir dileğim olsaydı derdim ki onu da bunlara ver. Adın ne baba senin? Bana Hasan derler. Yalnızca Hasan mı?
Hasan da derler. Yürek Hasan da derler. Yürek dede de. Yürek dede ha. Öyle devletlum. Padişah, dağdaki konuşmanın aynısının aralarında bir kere daha geçmesinden hoşlanıp gülmüş. Sanmış ki dedeye de artık durum açık oldu. Ama bakmış ki yürekte de saf mı saf, berrak mı berrak. Bilmez ki tebdili kıyafet ne? Böyle bir şey bir padişah için, bir devlet için gerekli bir tedbir de olsa, yürek dedenin aklı almaz, ona hile hurda gibi gelir. O sebeple de benzetip durduğu halde, sesini de benzettiği halde bir türlü ayılmaz, anlamazmış. Onun bu halini büsbütün sevmiş padişah. O halde demiş inceden kendi kendine, namazdan sonra saraya götüreyim de vezirler de gelsin, orada tanıtayım kendimi. Birkaç kesede altın verip göndereyim. Bize kesip ikram ettiği deve gibi isterse 300 deve alsın. Böyle düşündükten sonra hele hele yürekte de demiş. Söyle bakalım, dile bakalım, bizden ne dilersin? Can sağlığınızı dilerim. Sizin can sağlığınız olsun da benimki olmasın. Ümmeti Muhammed'e önce Allah, peygamber, sonra siz gereksiniz. Sen yine de bir şey iste bizden. İlle bir şey istemek mi gerek? İlle de istemek gerek. Padişah istiyormuş ki yürekte de dağdaki konuyu hatırlasın ve bir deve parası istesin. Fakat yürek dedenin aklına bir türlü gelmiyormuş bu. Düşünmüş, öyle ki oradaki herkese karşı biraz garip bir durum olmuş. Aklıma bir şey gelmiyor padişahım, bir ihtiyacım olmalı ki isteyeyim. İhtiyacın yoktu da neden durdun burada? Arz ettim padişahım, yüzünüzü görmek istedim, hamdolsun gördüm de murada erdim. Burada olacağımızı nereden bildin? Şöyle şöyle oldu, böyle de böyle. O zat bana padişaha git, onu gör, dedi. Sonra başka ne dedi? Seni alır saraya götürür, ağırlar ve sana ihsanda bulunur, dedi. O halde ben de seni saraya götüreyim, ikramda bulunayım da onun sözü yalan olmasın. Haşa padişahım, ben sadece nakletmek için söyledim. Vaktinizi benim için ziyan etmeyin. Ziyan olmaz. Sen bize kazandırırsın, kaybettirmezsin. Hadi bakalım, şimdi namaza girelim. Neredeyse ezan okunmak üzere. Yalnız hemen yanımda bulun. Uzakta kalma. Böylece yürümüş padişah. Yürekdede de arkasında. İçeri girmişler. Gürül gürül okunmuş ezan, namaz, hutbe derken huşu içinde kılınmış cuma, tesbihat derken sıra gelmiş duaya. Padişah el açmış Allah'a. Herkes ellerini açmış. Herkes dilemeye başlamış. Bir ara yürekte de kulak kabartınca padişahın duasını duymuş. Şöyle diyormuş padişah. Ya Rabbi, sen kerimsin, rahimsin, yüceler yücesisin. Bana rızık ver, bana sıhhat ver. Şöyle dedi kendi kendine yürekte de. Bunun da elinde bir şey yok. Ben de geldim ondan istemeye. Baksana, o da bir başka padişahtan istiyor. Bense onunla sarayına gitmeye razı oldum. Bu doğru değil. Hemen çıkıp çadıra döneyim. Yol boyunca da ağaçlarla, çiçeklerle, havayla, suyla dost ola ola bütün hacetlerimi Allah'ıma açayım. Ben de yalnız ondan isterim. Yanımda şunun gibi ihsanı bol bir padişah da olsa başkasından istemem. İstersem edebi tecavüz olur, Allah'ın gücüne gider. Yürekte de adeta telaşla çıktı camiden. Padişah dua ederken bir ara yürekdedenin kulak kesilip başını uzattığını fehmetmişti. Onun acele acele kalkıp çıkışını da. Hiç sesini çıkarmadı. Yürekdedeyi tanımıştı. Onun niçin kalkıp gittiğini de anladı. Bu kez duasını nedametlerle doldurarak gözlerinden yaşlar dökerek Allah'a yepyeni bir ruh ve tazarruyla yalvarmaya başladı. Bir yandan da "Yamanmışsın yürekte de yamanmışsın" deyip duruyordu içinden. Ayşe nine akşamın alacakaranlığı çökerken yürek Hasan dedeyi
kalın ağaç asasını omzuna almış, dimdik gelirken görünce sevinçle yoluna çıktı. "Selamünaleyküm güzel hatunum, can yoldaşım." "Ve aleykümesselam beyim efendim. Hoş geldin, sefalar getirdin, kalbime sürur verdin, neşeler getirdin. Nasılsın, iyi misin? Bir yaramazlık yoktur inşallah." "İyiyim, Allah'a hamdü senalar olsun. Seni gördüm de büsbütün iyi oldum, sevinç buldum. Bilmem ki Allah'a bu nimetlerinin şükrünü nasıl eda edeceğim." Yürekdede ile Ayşe nine çadırın yanına kadar birlikte yürüdüler. Yürekdede ağzına lokma vurmamıştı o gün. "Aç mısın?" diye sorunca karısı, "Evet," dedi. "Sabah çıkarken de yememiştim." "Vah," dedi kadın. "Vah benim beyim efendim." Hemen bir şeyler hazırladı getirdi. Yürekdede onları yerken sandı ki cennet tağımı yedikleri. "Cennet yemeği gibi geldi bunlar bana. Senin elinle gelince Allah'ın nimeti, verdiği rızık öyle tatlı oluyor ki." Yediler birlikte, içtiler. Namazlarını kıldılar, dualarını devşirdiler. Yüzlerini kıbleye dönüp sağ ellerini yüzlerinin altına koyup başladılar cennet uykuları gibi bir uykuyu uyumaya. Ertesi gün toparlandılar. Eşyaları hafif ağır böldüler, sırtlandılar. Hem yol yürüdüler yavaş yavaş, hem de Ayşe ninenin bir gün önce açmadığı mevzuyu açıp bol bol konuştular. Yürekte de anlattı bir bir. Ayşe nine dinledi bir bir ve dedi ki, "İsabet ettin. Ben sana dememiş miydim, sen onlardan daha iyi bilirsin diye. Sen bunu mu kastetmiştin?" "Yo, o kadar da değil. Ama öyle demiştim işte." İkinci konak yerine değil, yolun 1/4 bile gidemediler. İkisi de yorgunlukla döktüler yüklerini yere. 1-2 saat hiç kımıldamadan soluk soluğa oturdular. Ancak namaz için can geldi de canlarına, ruhlarına doğruldular. "Hanım," dedi yürekte de, "daha yol var ama adım atacak halimiz de kalmadı. Burayı da biliyoruz ama iyicene değil. Su var mı yakında bilmem. Şurada konaklayalım derim." "İyi olur, hem de çok iyi," dedi kadın. Şöyle bakındılar. Çadır için bir yer beğendiler. Biraz daha dinlenip başladılar çadır için kazıkları çakmaya ve çadırın iplerini bir bir bağlamaya. Derken sonuncu kazığa gelince sıra, kazık bir türlü işlemez. İpin uzanacağı yer belli. Ha bir karış öteye, ha bir karış beriye derken işlememiş kazık işlememiş. "Hanım," demiş ihtiyar, "şu kötü kazmayı uzat da şurada bir taş çıktı hikmeti ilahi, sökeyim de yerine kazığı çakayım." Ve yürekte de taşı çıkarmak için birkaç kazma çalınca iri bir kazan dolusu altın mücevherat çıkıverdi ortaya. Şaşkınlık içinde doğruldular, kazanı bütünüyle ortaya çıkarıp kapağını da açınca büyük definenin karşısında şaşkınlıkla dona kaldılar. Güneş battı batacak. Yürekte de acele hazırlandı. Asayı eline aldı. "Güzel hanımım," dedi, "sadece Allah'tan dileyince O bol bol verir. Ancak bu kadar yük, böyle bir servet üzerimizdeyken uyursak bil ki başımız belada. Uyumak var, uyanmamak var. Sonra Allah bize sorar ne ettiniz diye. Onun için hemen şehre iniyorum. Fakir fukarayı toplayıp getireyim. Hepsini üleştirelim yoka yoksula da üzerimizde kalmasın." Ve yürekte de Ayşe ninenin dualarıyla düştü yola. Ayşe nine bir seccadeye oturdu. Yüreği bu azim emanetin ağırlığı altında titriyordu. Ertesi gün yürekte de bölgenin en fakirlerinden oluşan büyük bir kalabalıkla öğleye doğru görününceye kadar da kalkmadı yerinden. Onları görünce şükürlerle doğruldu. Sevinçle yürek dedeye doğru koştu. Baktı ki o bir küçük deve satın almış. Memeleri süt dolu bir devecik. Yolda binmeye kıyamamış. Yularından tutmuş getiriyor. Nasıl sevinecek diye içten bir gülüşle Ayşe nineye bakıyordu.